Gençlik pınarı, her derde derman kutsal kadeh, ölümsüzlük iksirleri ve daha nice antik, tanrısal yetilere sahip kutsal denilen nesne. Gerek dinler tarihi gerekse mitler bize binlerce yıldır bu tarz üstün güçleri olan yerlerden, nesnelerden ve daha da spesifik olarak gıdalardan da bahsedip dururlar. İşte bu gizemli gıdalardan birisi de Rab tarafından gönderilip İsrailoğullarının çölün amansız şartlarında hayatta kalmalarını sağlayan mucize yiyecek olan mannadır. Peki 40 yıl boyunca bütün bir ulusu besleyen bu madde neydi? Doğanın yanlış anlaşılmış bir cilvesi mi yoksa gerçekten de bu dünyaya ait olmayan bir mucize miydi? Ve daha da önemlisi bu gizemli, sizi bir anda ruhani olarak aydınlatıp üstün yetiler kazandıracağına inanılan maddeye günümüzde sahip olanlar var mı? Gelin bu sır perdesinin arkasında yatanları birlikte inceleyelim. Gerçeği Bul'a hoş geldiniz. Manna denilen gizemli gıda karşımıza ilk kez İsrailoğullarının Mısır'dan vaat edilmiş topraklara yaptıkları 40 yıllık seyahati anlatan Tevrat'ta çıkar. Tevrat'ın çıkış bölümünde anlatıldığına göre sabah vakti çöl zeminini kaplayan çiğ taneleri kuruyunca geriye ince pul pul bir madde kalır. Halk bunu görünce birbirine bu nedir anlamında manhu der ve böylece adı manna yani İbranice man olur. Tevrat'ta manna yere düşen kırağı gibi küçük yuvarlak bir şey olarak da tasvir edilir. Halk onu toplayıp değirmende öğütür, pişirip yassı ekmek yapar ve tadının taze yağ ile yapılmış çörek gibi olduğunu söyler. Başka bir ayette ise kişniş tohumu gibi beyaz olduğu ve bal peteğine benzer tat verdiği belirtilir. Kur'an'da bile İsrailoğulları ile ilgili bilgilerin yoğun şekilde verildiği Bakara suresinde bu gizemli gıdadan bahsedilir. Ve İsrailoğullarına Allah'ın bir lütfu olarak men ve serva denilen iki gıda ile İsrailoğullarına yardım ettiğini görürüz. Ancak ayette daha sonra Allah'ın onlara yaptığı yardıma rağmen İsrailoğulları yine isyan ederler ve zulmedenlerden olurlar. Kur'an'da nedense özellikle Bakara'da bu varyansını sık sık görürüz. Allah sürekli İsrailoğullarına yardım eder, mucize gönderir ama İsrailoğulları her zaman ona yüz çevirirler. Kur'an'da da Allah onlardan söz almasına rağmen İsrailoğullarının bu sözü bozduğunu aktarır ve onlara verdiği cezaları bize anlatır. Yani her şeyi yaratan ve her şeye kadir bir varlık neden Maide 70'te bahsedildiği gibi bu kavimden söz alıyor? Neden sürekli onlara tüm itaatsizliklerine rağmen yardım ediyor? Ve sonra olan olaylara da bozuluyor. Neyse o konulara girmeyelim. Hep dediğim gibi kitapları kendiniz okuyup görmeniz daha sağlıklı. Belki ben yanlış anlamışımdır, sizi de yanlış yönlendirmeyeyim. Okuyup kendiniz görün. Ben şahsen koca evreni bir şekilde var eden gücün gece gündüz İsrailoğullarının derdine düşmesini bu fani aklımda pek anlayamıyorum. Açıkçası bu videonun araştırmasını yaparken manna ile ilgili o etrafta dolaşan sıra dışı bilgilerin her türlü desteği ile birlikte karşıma çıkacağını ve olayların çok daha fantastik yerlere gideceğini düşünüyordum. Ama gerçek tam tersi çıktı. Neredeyse mannanın hiçbir fantastik ya da büyülü tarafı yok. Hatta tam tersi hem kitaplar hem çeşitli tefsir ya da bu ayetler üzerine yapılan çalışmalarda net şekilde tarifi bile ortaya çıkıyor. Zaten İncil'deki anlatım ile birlikte de en azından İbrahim'i dinler kanadında mannanın tüm sırrı bir anda çözülüveriyor. Tevrat, İncil ve Kur'an'daki manna anlatımlarını ele aldığımızda ve bunu bölgesel özellikler ile harmanladığımızda karşımıza göklerden melekler tarafından indirilen ve İsrailoğullarına verilen bir gıda çıkmıyor. Tam tersi doğanın bir oluşumu çıkıyor. Köle İsrailoğullarının Mısır'dan çıkışının tam tarihi bilinmiyor. Hatta ben eli arttırayım, çıkanların İsrailoğulları olup olmadığı bile bilinmiyor. Çünkü bu hikayenin geçtiği tarih aslında tam olarak Santorini patlamasıyla yaşanan Bronz Çağı çöküşü dönemlerinde Mısır'dan Filistin, Levant bölgesine yapılan büyük göçler ile aynı zamana denk gelen bir hikaye. Ve biliyorsunuz egosu yüksek Yahudiler tarihi kendi çıkarlarına göre yazmayı severler. Ve günün birinde bu akademik baskı bittiğinde gerçek hikaye anlatılanın tam tersi çıkıp tüm bu balon patlarsa ben şahsen şaşırmam. Neyse konudan kopmayalım. İsrailoğullarının Mısır'dan çıkış tarihine dair genel kabul gören yaklaşımlar olayın M.Ö. 1500 ila 1200 arasında yaşandığı yönünde. Ama net bir tarih belli değil. Şimdi yol göstericimiz kutsal denilen kitaplar olduğu için adım adım ayetleriyle gidelim. Hikayeye göre Musa peygamber önderliğinde Mısır'dan çıkan grubun vaat edilen topraklara gitmesi 40 yıl sürmüş. Ancak bu konuyu normal şekilde ele alırsak bu mümkün değil. Çünkü bugün oraya gidip yürüyerek o topraklara gideyim deseniz 7 gün kadar sürüyor. Hadi molayı abarttınız, rotayı uzattınız 20 gün diyelim. Sonuçta 40 yıl nere, 20 gün nere?
O sebepten bu 40 yıl olayını sembolik olarak ele almak daha mantıklı olacaktır. Nitekim ayetler de bunu aslında şöyle destekliyor. 3 kitabı incelediğimizde İsrailoğullarının ilk başlarda kıtlık ve susuzluk çektiği bilgisini görmeyiz. Çünkü rotaları son arkeolojik kazıların da verdiği bilgilere göre verimli Nil deltasından başlar. Burada yanlarındaki kaynaklar daha tazedir. Daha sonra rota Sina Yarımadası'nın batı ucundan devam ederek Sina ve Necef çölüne doğru uzanır. Ve işte 3 kitapta bahsedilen çölde geçen zaman günleri karşımıza çıkar. Bu dönemlerde erzakları azaldığı için İsrailoğullarının açlık ve susuzluk çektiğini görüyoruz. Ve işte tam bu anda Allah onlara mannayı veriyor diye anlatılıyor. Peki manna ne? Ayetlerde çölde şafak çiğinde bitkilerin üzerinde bulunan beyaz bir madde anlatılır. Yani melekler gelip de alın size manna demiyorlar. İşe bilimsel yaklaştığımızda ise sır çözülüyor. Olayın geçtiği günümüzden neredeyse 3500 yıl önce Sina ve Necef çölleri günümüzdeki kadar sert koşullara sahip değilmiş. Hatta ara ara akarsuların ve göllerin oluşturduğu elverişli bölgeler de mevcutmuş. Ve bu bölgeler İsrailoğullarının rotasıyla örtüşüyor. İşte o coğrafyada bu tarz yerlerde sıklıkla görülen bir takım bitkiler ve canlılar mevcut. Bunlardan bizi ilgilendirenleri ise bölgede bol miktarda bulunduğu düşünülen Tamarix bitki ailesi ve onun üzerinde yaşamayı seven Trabutina mannipara türü yaprak bitleriyle zengin bıldırcın popülasyonu. Tevrat'ta bize aktarılan mannanın niteliklerini hatırlayın. Sabahları çiğ ile çıkan, beyaz renkli, kimi anlatımlarda bezelye büyüklüğünde tohumları olan ve ezilip un yapılabilen bir madde. Başka bir ayette geçen bal tadındaki anlatımı da unutmayın. Şimdi zincir birbirine bağlanacak. Tamarix bitki ailesinde o bölgedeki anlatıma uyan beyaz çiçekli bitkiler bulunuyor. Ve gerçekten bu bitkinin beyaz kısımları toplanıp un yapılabiliyor. Diğer önemli detay ise çöl bitkileri üzerinde yaşamayı ve bitkinin öz suyunu içmeyi seven afit böceklerinin salgıladıkları bir sıvı vardır ve reçine kıvamındadır. En önemli özelliği ise bal gibi tatlı olması ve toplanabilir olmasıdır. Resim netleşti değil mi? Çölde beyaz renkli ve toplanıp öğütülüp un yapılabilen bir bitki, o bitkide bulunan bal gibi tadı olan bir reçine ve yokluk anında bu ikisini birleştirip yiyen sürgünde bir topluluk. Bitmiyor. Tevrat'ta bu mannanın düzgünce istiflenmeden toplanmasının gerektiği, açgözlülük yapılmaması gerektiği yazıyor. Ve İsrailoğulları yine bunu dinlemiyorlar. Bunun da sebebi bu reçinenin ve bitkinin toplandıktan sonra çöl şartlarında hızlı bir şekilde küflenmesi. Sonuçta göklerden gelen kutsal bir gıda olsa herhalde 24 saat içinde küflenmezdi değil mi? Kur'an'a baktığımızda ise bu besinin kudret helvası olarak yazıldığını görürüz. Ki bu da aynı şekilde o coğrafyada bulunan liken grubuna veya gezo denilen meşe ağacının tatlı salgıları da olduğu düşünülen doğal bir gıdadır. Hatta Evliya Çelebi de seyahatnamesinde bu meşe ağacı salgısından yapılan kudret helvasından bize bahseder. Ayrıca Kur'an'da spesifik olarak bıldırcınların geldiğinden de bahsedilir ki bu da coğrafi olarak doğru bir bilgi. Çünkü çölün o bölgesi sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde bıldırcın kuşlarının göç rotalarında bulunuyor. Yani İsrailoğullarının bir anda kuş bolluğuna düşmüş olmaları olayı bu şekilde bilimsel olarak açıklanabilir. Hikayenin devamında ise İsrailoğulları sürekli bu besini yemekten bıkarlar ve eskisi gibi sebze ve meyve ile zenginleştirilmiş bir beslenme talep ederler. Bunun üzerine de bir kez daha her iki kitapta da Allah onlara kızar ve cezalandırır. Yani bu manna hikayesini 3 şekilde ele alabilirsiniz. İlki mutlak şekilde inanıp sorgulamayan yaklaşımdır. Kur'an'da, Tevrat'ta, İncil'de bu olayı okursunuz ve Allah mucizevi bir şekilde çöldeki bu halka gökten gıda indirmiş resmen dersiniz ve geçersiniz. Arkasında yatan detayları düşünmezsiniz. İkinci yaklaşım, bunlar eskinin masalları, uydurmaları dersiniz, millet yoktan hikaye uydurmuş dersiniz, geçersiniz. Ve sonuncu yaklaşımda benim sürekli olarak size izlemenizi tavsiye ettiğim yol olan bu hikayenin arkasında ne gibi bir gerçek ve bilimsel, mantıksal bir açıklama olabilir deyip deminki analizimiz gibi bu olaylar zincirini inceleyerek bu dinlerin kitaplarındaki anlatıları araştırarak pek çok farklı bilgiyi öğrenmiş olursunuz. Hatta daha derine gidersek işte büyük göç dediğimiz olayın İsrailoğulları ile alakası bile olamayabileceği ihtimalini bile görmüş olursunuz. Ki bu iddia günün birinde kanıtlanırsa sonuçları dinlerin kitapları açısından çok ciddi sorunlar doğuracaktır. Size hep tavsiye ettiğim gibi bu kitapları tarihe merakınız varsa bu yaklaşım ile okuyun. Zor şartlarda insanların olağanüstü şeyleri ilahi hikayeler ile abartarak bu külliyata geçirdiğini hatırlayarak okuyun.
İşte o zaman göklerden meleklerin indirdiği bir tozun fantastik hikayesi değil, doğada bulunan bir bitkiden ve bir böceğin salgısından zorluk içinde bir halkın nasıl hayatta kalmak için yararlandığını anlatan insani bir hikaye karşınıza çıkar ve işin yalın gerçeğini anlarsınız. Manna olayı tabii ki net olarak çözülmüş bir gizem değil. Dediğim gibi Yahudiler kendi oluşturdukları dinler tarihinde attıkları her adıma kutsiyet, ilahilik ve fantastik hikayeler eklemeyi severler. Ama bu konuya bilimsel ve mantık ile yaklaşırsak demin size anlattığım sonuçlar da karşımıza çıkıyor. Tabii ki siz de araştırmanızı yapıp kendi kararlarınızı verin. Sonuçta net olarak kanıtlanmış bilgiler değil bunlar. Peki manna dediğimiz şey aslında bundan ibaretse, o insana olağan dışı ruhani yetiler kazandıran, üçüncü gözünü açmasını sağlayan, bir anda uçuran kadim manna iksiri yaklaşımı neyin nesi? Aslında bir kez daha bu işin temeli de son derece basit ve her zamanki gibi insani. Bu videonun araştırmasını yaparken İbrahimi dinlerin kitaplarında ve yazmalarında beni sıra dışı bilgilerin karşılayacağını düşünmüştüm. Ama o sıra dışı güçleri olan manna iksiri hakkında bu kitaplarda, hatta neredeyse tüm bu külliyatta tek bir satır bile bilgi yok. Manna sadece deminki anlatıma sahip. Peki bu gizemli iksir, monoatomik altın tozu, sihirli ara madde anlatısı nereden çıktı? Dersek cevap bizi bir kez daha insanların ruhani olarak değil ama başka şeylerle uçtuğu 1970'ler ve 80'lere götürüyor. Yani New Age akımlarının kontrolsüz şekilde yayıldığı zamanlara. 80'lerin başında Amerika Arizona'da çiftçilik yapan David Hudson, kendi iddiasına göre toprağında geleneksel kimyasal yöntemleriyle tanımlanamayan garip bir madde keşfettiğini söyler. Tarlasını ekin ekmeye ve daha verimli hale getirmeye çalışırken yaptığı deneylerde Hudson, yüksek sodyumlu toprağına asidik çözeltiler uygulayıp toprağın verimini arttırmayı deniyordu. İşte bu kendince yürüttüğü deneyler sırasında bazı adımlarda beklenmedik bir beyaz toz oluştuğunu fark eder. Bu tozu Cornell Üniversitesi'nde analize gönderdiğinde ise standart atomik absorpsiyon analizinde topraktaki bu madde makine tarafından tespit edilemez. Bu sıra dışı bir durum. Bunun üzerine Hudson daha güçlü, gelişmiş ve Sovyetler Birliği tarafından tasarlanmış yüksek enerjili spektroskopi cihazına örnekleri gönderir. Ve olaylar daha da garip bir hal alır. Makine analiz sırasında bilinen tüm elementleri yakar ama geriye sürekli olarak bir madde kalır. Ve o maddeyi yakmaya çalıştığında madde bir anda parlayarak analiz edilemeden ortadan kaybolur. Hatta parlamanın etkisiyle cihazın yakma haznesi bile erir. İşte Hudson diğer tüm maddeleri yakarak ayrıştırdığı bu beyaz tozun monoatomik bir madde olduğunu savunur. Ve bu olayı ezoterik metinler ve kutsal denilen kitaplardaki sıra dışı nitelikler taşıyan felsefe taşı gibi Antik Mısır'ın yaşam ve aydınlanma tozu olan Mifkits ve Tevrat'taki manna denilen beyaz toz ile eş tutarak ilginç bir sonuca varır. Tabi o zamanlar New Age grupları bir anda bu maddeyi işte gizemli monoatomik altın tozu, işte Tevrat'taki insanları 40 sene çölde yaşatan manna iksiri diye pazarlamaya başlarlar. Ve ipin ucu kaçar gider. Halbuki bilimsel olarak kararlı bir monoatomik altın oluşturmak imkansız gibi bir şeydir. Çünkü altın anında kümelenerek daha büyük parçacıklara dönüşür. New Age grupları bu tozun insan bedenine sokulması halinde beynin epifiz bezindeki kalsiyum birikimini eritip üçüncü gözünüzü açacağını, DNA'nızı onarıp enerjinizi ve auranızı güçlendireceğini ve süper iletken yapısı sayesinde beynin nöron ağlarını düzenleyip size telekinetik ve telepatik yetenekler vereceğini iddia ederler. Hatta bunlarla ilgili sayısız kitap bile yazılır. Ancak realite çok daha karanlıktır. Hipotezsel olarak monoatomik altını elde ettiğinizi düşünsek bile onu bedeninize sokmanız halinde süper güçler kazanmak yerine sonunuz muhtemelen hastanede bitecektir. Günümüz nanotoksikoloji araştırmalarına göre altın nano parçacıkları karaciğer ve dalakta hızla birikip sonra böbrek ve beyine ulaşıp birikim yaparlar. Bunun sonucu olarak da hücresel düzeyde oksidatif stres oluşur ve DNA hasarına yol açar. Çalışmalar çok yeni olduğu için uzun vade etkileri henüz tam olarak tespit edilemedi. Ama sonuçlar ve öngörüler şimdilik pek de iç açıcı değil. Nitekim Hudson'ın iddia ettiği sonuçlar da hiçbir zaman gözetmenler tarafından incelenen bir deneyde tekrarlanmamıştır. Üniversitenin raporlarına göre ise deneylerin sonuçları her seferinde tutarsız olmuştur. Günümüzde ise bu beyaz tozun sihirli bir monoatomik altın tozu değil, güçlü asitlerle bile çözülemeyen silikatlar veya kalsiyum sülfat olabileceği düşünülmektedir. Ama işte ok bir kez yaydan çıktığı için New Age grupları ve Hudson bu fırsatı anında paraya çevirirler. Ülke çapında onlarca paralı seminerden tutun,
Ormus adıyla bilinen takviye gıda haplarını ve yazılan onlarca kitaba kadar millete suda çözülmüş magnezyum, potasyum, kalsiyum gibi mineraller ile zenginleştirilmiş Himalaya tuzunu kutsal manna diye satmışlardır. İşte bilgi kirliliği ve desteksiz popülizm böyle bir şey. Sorgulamadan inanmaya meyilli bir kitleye güzel bir hikayeyle Allah'ın tuzlu suyunu bile kutsal bir gıda olarak satabilirsiniz. Ve insanlar bunun arkasında ne yatıyor diye sorgulama zahmetine bile çoğu zaman girmezler. Çünkü tatlı hayalleriyle avunmak, acı gerçekleriyle yüzleşmekten her zaman daha çekicidir. İşte dinler tarihinde karşımıza çıkan ve Yahudilerin bu ne dedikleri için adı man olarak kalan mannanın hikayesi bu şekilde. Necef ve Sina çöllerindeki bir bitkinin ve tatlı bir böcek salgısının un haline getirilip ekmek olarak tüketilmesinden başlayıp önce melekler tarafından gökten indirilen bir mucize gıdaya, sonra da Amerikan New Age akımları ile sizi ruhani olarak bir anda insanı kamil seviyesine çıkaracak gizemli bir monoatomik altın iksirine. Onlarca videoda dikkatinizi hep çekmek istediğim motif bir kez daha karşımıza çıkıyor. Ve özünde çok temel, insani bir hikaye ilahi dokunuşlar ile abartılıyor. Sonrasında bundan para kazanmak isteyen tipler sayesinde de dünya çapında satılıyor. Ve milyonlarca kişi de bu hikayeyi sorgulamadan ya dinliyor ya da daha beteri onun bir parçası olmaya çalışıp tuzlu su içip üçüncü gözüm açılacak zannediyor. Araştırmam esnasında kullandığım kaynakların bir kısmını açıklama kısmına her zamanki gibi ekleyeceğim. Siz de dilerseniz kendi araştırmalarınız için kullanabilirsiniz. Şunu da belirtmek istiyorum. Burada ben anlatıcı olarak size bu olayları akıcı bir şekilde anlatıyorum. Ama unutmayın, bunlar halen araştırılan, sorgulanan konular. Kanalda uç tarihi ve uç teorileri ele aldığımı lütfen unutmayın. Ve her ne kadar videolarımda hatırlatsam da şimdi tekrar diyeyim, lütfen kendi araştırmalarınızı kendiniz de yapın. Sonuçta sadece benim ya da başkalarının videoları ile hemen hüküm vermeyin. Mannanın kökeni her ne kadar görece basit olsa da bu kutsal gıdalar konusu manna ile biten bir şey değil. Gerçekten binlerce yıllık medeniyet tarihi ve mitolojide ortak bir motife sahip, insanlara yasaklanmış tanrıların gıdaları konsepti mevcut ve çok da ilginç konular. Onlara da dilerseniz önümüzdeki haftanın videolarına girelim. Tüm bu gelecek videoları kaçırmamak için kanala abone olarak, bildirimleri açarak ve hoşunuza gittiyse videoları beğenerek bana bu yolculukta eşlik edebilirsiniz. Bir sonraki videoda yeni sırlarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.